Evet, hepinizin en fazla sorduğunuz sorularınıza bir teknik analiz yöntemiyle cevap bulacağız. Dolar düşecek mi? Evet, bakalım dolar düşecek mi? Teknik analiz yöntemini kullanaraktan doların düşüp düşemeyeceği ile ilgili bir video olacak. Bu videoda dolar yatırımcısı arkadaşların özellikle beni çok iyi dinlemelerini kendilerinden rica ediyorum. Hem teknik hem de temel açıdan doları öyle bir inceleyeceğiz ki hepinizin anlayabileceği türden bir dolar videosu olacağı için de sevgili dostlarım, kağıt ve kalemlerinizi de bir kenar hazırlarsanız dolardaki bu kritik seviyeleri hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet, öncelikle hepiniz yayınıma hoş geldiniz ve bu yayın içerisinde bizlerin dikkat etmesi gereken grafikteki önemli kırılım noktalarıyla birlikte dolar kuru nereye kadar düşebilir? Aynı 20 Aralık gününde yaşanan bir düşüş gibi dolar TL kurunda tekrardan bir düşüş yaşanabilir mi? Seçim ekonomisi içerisine girdiğimiz şu dönem içerisinde dolarda özellikle arkadaşlar aşağı yönlü daha da aşağı yönlü doları bastırabilmek için hareketler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda her zaman için bir B planımız olmalı diyoruz ve bu B planını da grafik üzerinde sizlere anlatacağım. Hemen kanallarımızı belirleyelim. Bakalım dolar hangi kanalların altına inerse hangi destek noktalarına doğru geri çekilmeler dolar kurunda yaşanabilir. Öncelikle bunu bir bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Evet, grafiğimiz üzerinde kanalları belirlerken gördüğünüz gibi şu şekilde dirençlerin üstünden bir kanal hareketi alıyoruz. İlk üst tepe noktalarından aşağı doğru bu kanal seviyelerini belirlediğimiz zaman dolar da bize hangi kanal seviyelerinden kırılım gelirse aşağı yönlü hareketin hangi noktaya kadar ulaşabileceği ile ilgili ipuçlarını bu kanal üzerinden sizlerle birlikte bulacağız. Evet, önce kanallarımızı bir çizelim. Ayrıca Fed'in yapmış olduğu faiz artışları, bu faiz artışlarıyla birlikte de arkadaşlar artık biliyorsunuz ABD ekonomisinde firmalar da seslerini çıkartmaya başladı. Onların sesleri neticesinde de Fed tarafında artık faiz artışlarında bir gevşeme dönemi, Fed'in şahin tutumundan vazgeçip bir güvercin tutum sergileme olasılığı da oldukça yükselmiş gibi görünüyor. Benim açımdan bu şekilde. Peki Türkiye ekonomisi açısından baktığımız zaman dolar kurunda aşağı yönlü hareketler yaşansa bile buralarda kalıcılık olabilir mi? Bunu hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Evet, önce kanallarımızı belirledik ve kanal yönüne baktığınız zaman arkadaşlar trend yönünün dolar kurunda apaçık yukarı yönlü devam edeceğini görüyorsunuz ve burada da zaten dolar kurunda yukarı yönlü hareketi trend bazlı olarak grafik üzerinde de gördüğünüz şekilde yukarı yönlü hareket var. Peki bu hareketin kırılımı hangi seviyeden gelebilir? Bakın şimdi bu hareketin kırılabilmesi için öncelikle şuradaki trendin altında kapanış görmemiz şart. Buradaki trend seviyemizde bizler için hangi seviyeden geçiyor? Evet, buradaki 18.36 seviyesinin kırılması ve buralarda bir kapanış yapması dolar kurunun şart ki bir altta bulunan buradaki trend seviyesine kadar dolar kurunda aşağı yönlü hareket yaşanabilsin. Merkez Bankası buradaki hareketi aşağı yönlü kırdırabilir ise yani 18.36 seviyesinden geçen bölgeyi aşağı yönlü kırdırtabilir ise dolar kurunda işte bizler o zaman buradaki alt seviyedeki trend bölgesine kadar sizlerle birlikte bir aşağı yönlü hareket izleyebiliriz. Buradaki harekette nereden geçiyor arkadaşlar? 17.90 seviyesinden. Burayı hemen işaretleyelim. Evet, şimdi şurada yukarıda ilk kırılımın gelmesi gereken alan 18 lira 36. Bakın. Şimdi bu 18.36'yı bir işaretleyelim. Şuradaki seviyemiz. Bu kırıldığı zaman aşağıdaki hareket 17.95 destek bölgesine kadar dolar kurunu aşağı yönlü çekebilir. Bu da bizler için bir ikinci destek bölgesi niteliğini taşır. Bu hareketin bir miktar daha aşağıya yönlü taşması burada 17 lira 50 kuruş seviyesine kadar bu dolar TL kurunda bir aşağı yönlü marj olanağı sağlayabilir arkadaşlar. O yüzden 18 lira 36 kuruş seviyesinden geçen bölge dolar kurunda gerçekten önemli bir bölge ve bu bölgenin altındaki kapanışlar gerçekleşmeye başlar ise sizlerle birlikte pozisyonlarımızda bir miktar azalma yönüne gidebiliriz ve ilk etapta 17 lira 95 kuruş seviyesinden geçen destek bölgesini de alım fırsatı olarak değerlendirmek için bekleyebiliriz. Peki bu seviyede kırılırsa bu seviyenin de kırılması durumunda arkadaşlar 17 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda ikinci bir aşağı yönlü düşüş hareketi de izleyebiliriz. 17 lira 50 kuruş seviyesinden geçen alan bakın burasıdır. Bu alanın aşağı yönlü kırılması bu biraz zor bir senaryodur. Fakat bu senaryoda aşağı yönlü kırılırsa bu 17.50 civarından artık TL tarafına geçmekte de fayda var. Çünkü buradaki hareketlerin daha da hızlanması, aşağı yönlü hareketi getirmesi dolar kurunda bu sefer 17 lira 15 kuruş seviyesine kadar bu hareketin daha da aşağı yönlü ivmelenmesine sebebiyet verebilir. Çünkü burada artık trend bozulmuş diyebiliriz. Fakat bu trendin bozuldu diyebilmemiz için ise arkadaşlar
17 lira 50 kuruş seviyesi altında dolar kurunda kapanış görmemiz şart. Şimdi bu dolarda düşüş olması durumunda bizlerin hangi yönlerde kendimizi koruma altına alabileceğimizle ilgili bir video olduğu için bu video içerisinde bu senaryoyu sizlerle birlikte burada paylaşmış oldum. Bu doların dediğim gibi arkadaşlar bakın çok dikkatli dinleyin. Düşüyor olabilmesi için mutlaka şuradaki 18 lira 36 kuruş seviyesi altında kapanış görmesi şart. Burada kapanış görülmedikçe yönümüz yukarı yönlü hala devam edecektir. Peki yukarıdaki dolar kurundaki yükselişin devam etmesiyle birlikte hangi seviye görülebilir? İşte oradaki ana hedef bölgesi de bakın dolar kurunda şuradan geçen 19 lira 40 kuruş seviyesi. Şöyle bir yükseliş senaryosu da gene kendimize çizecek olursak arkadaşlar dolarda 18.36 burası önemli bir bölge, önemli bir destek. Yani burası aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerde bizlerin takip edeceği bir 18.62 destek bölgemiz var. Onun üzerinde gene 18 lira 71 kuruş seviyemiz var. Bakın şuradaki 18 lira 71 kuruş ve bu 18 lira 71 kuruşun da yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte dolar kurundaki hareketler 19 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Bu yükselişte dolar kurunda beklediğimiz yükselişteki harekette 19 lira 40 kuruş seviyesine kadar burada dolar kurunun yukarı yönlü bir marjı hala da mevcut. Forex ve Viyop'ta işlem yapan sevgili dostlarımız da gene verdiğim bu destek ve direnç noktalarını takip etmeleri durumunda hem dolar kurunda düşüşün başlayabileceği nokta bankada evinde dolar yatırımı olan sevgili dostlarımızın da takip edebilecekleri doların düşmesi halindeki senaryomuz ve doların yukarı yönlü hareketindeki üst band çizgimizdeki senaryomuzu da bu video içerisinde yapmış olduk. Şimdi bu işin bir de farklı bir yönden incelemek lazım. Dolar kurunda bakın arkadaşlar şimdi hemen hemen dünya enflasyonu %10 genelinde bu Afrika'da Almanya'da ABD'de incelediğimiz zaman enflasyon oranlarının %10 civarlarında olduğunu biliyoruz. Ortalama 8 ile 10 civarları arasında. Şimdi ülke enflasyonuna da baktığınız zaman ülke enflasyonunda %85'ler civarında. %85 ortalamada %10 dünya enflasyonu içerisinde bunu aldığımız zaman bir 75 bas puanlık arada bir enflasyon farkı görülüyor. Bu enflasyon farkını da gene dolar kurunun yıllık kapanışı üzerine eklediğiniz zaman bu yılı dolar kurunun 23 TL ile bakın şuradaki 23 TL ile 25 TL arasında kapatması gerekli ki ihracat yapan firmaların zor duruma düşmemeleri açısından. İthalatçı açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü enflasyon bazlı dolara baktığımız zaman TL'nin dolar karşısında hala da kuvvetli ve güçlü olduğunu görüyoruz. Yani TL enflasyon bazlı bakıldığı zaman şu an hala da kuvvetli. Bunun da kuvvetli olmasından kaynaklı olaraktan bizler cari açık vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz yıllık bazda hemen hemen 40 milyar dolar, aylık bazda da 4'ler 5'ler oranında her ay cari açık dengemiz maalesef ki ekside gidiyor. Bu da ithalatçı ve ihracatçı arasındaki işte bu farktan dolayı ülkenin hala da dolara çok fazla ihtiyaç duymasından kaynaklı olaraktan gelişen olaylar. Bu olayların neticesinde yıl sonu şirketlerin kapanışları var biliyorsunuz. Onlar da hesap kapatacaklar. Bu hesap kapatma dönemi içerisinde de gene kısa vadede ödenmesi gereken bir 184 milyar dolar civarında kısa vadeli bir dış borç miktarımız da var. Bunların hepsini bir hesaba katacak olur isek buradaki 18.36'nın kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler arkadaşlar firmalar tarafından benim kendi nacizane düşüncemdir. Bir alım fırsatı olaraktan görüleceği için buradaki hareketlerin çok fazla bu aşağılarda düşüş senaryosunun gerçekleşmesi durumunda buralarda pek de kalıcı olmayacağını düşünen taraftayım ben kendi adıma. Ayrıca kur korumalı TL mevduat hesaplarında biliyorsunuz bekleyen paralar var. Buradaki kişilerin de burada çözülme yaşayıp tekrardan bu alt seviyelerden dolar kuruna girme ihtimalleri de çok yüksek olur. O yüzden doları çok fazla aşağı yönlü çekecekleri düşüncesinde değilim. İlk etapta şöyle bir senaryoda düşünülüyor olabilir. Seçimden önce doları biraz daha kademeli olarak zaten Merkez Bankası'nda yıl sonu hedefi olarak 19.50 civarlarına doğru bu kurun yukarı yönlü hareketini Merkez Bankası destekliyor gibi görülüyor. Bizim de zaten kanalımızın üst tarafı
19.50 civarlarından geçiyor. Yani burada bir teknik çalışma Merkez Bankası tarafından da yapılmış ve bu üst bantın 19.50 civarını hedef almış durumda. Şirketlerin dolar ihtiyacı, yani acil dolar ihtiyaçlarına karşı buradaki asıl 19 lira 50 kuruş seviyesi bence Merkez Bankası tarafından çok dikkatli bir şekilde doları tutacakları bölge olacak diye düşünmekteyim. Yani ilk etapta doların 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar bir kademeli bir şekilde yukarı bırakılacağını düşünüyorum. Tabii bu tamamen benim kendi tahminimdir arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı ve algılanmamalıdır. Bu doların düşüşlerinde veya yukarı yönlü hareketlerindeki bizlerin takip etmesi gereken bir senaryo, bir B planı, A planı şeklinde de düşünülebilir bu. Buradaki 19.50 seviyesine kadar doların bırakılacağı kademeli bir şekilde ve burada tutulmaya çalışılacağını düşünmekteyim. Bu arada biliyorsunuz Aralık ayından, Ocak ayından sonra enflasyonda da baz etkisiyle birlikte bir aşağı yönlü hareket beklentisi de mevcut. Fakat piyasalar bunu nasıl dengeleyecek? Bunu gerçekten 19 lira 50 kuruş seviyesinde tutabilecekler mi? Bunu da sizlerle birlikte izleyip göreceğiz. Buradaki aşırılıkta doların bir 22 lira 23 liralar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi de bırakılabilir. Cari dengeyi koruyabilmek için, yani cari açığı azaltabilmek için 23 liralara kadar da dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesine de, bakın şöyle 23 liralar civarına doğru da dolar kurunun hareket etmesine de izin verilebilir. Daha sonradan buradan bir müdahale de edilebilip tekrardan 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru dolar kurunda bir stabil durumda Merkez Bankası tarafından yaratılabilir. Bizlerin yapması gereken önemli kritik seviyeleri, bu destek ve direnç seviyelerini dikkatli bir şekilde takip etmek. Bu seviyeleri dikkatli ve düzgün bir şekilde takip eder isek, teknik analize de burada sadık kalır isek arkadaşlar, düşüşlerde de zarar görmeyip dolar miktarımızı artma yönüne gidebiliriz. Zaten yukarı çıkışlarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. TL bazlı olarak yine dolarımız değer kazanmaya devam edecektir. O şekilde anlatalım. O yüzden bu video içerisindeki anlattıklarım sizler açısından da bir ders niteliğinde olsun. Önemli bir video olduğunu düşündüğüm için sizlere bunu burada paylaşma gereğinde bulundum arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.